78 volt. İçindeki direnç değerleriyle oynadığınız zaman 120 volta kadar bir çıkış voltajı alabilirsiniz. Merhaba, atölyeme hoş geldiniz. Daha önce MT3608 için yaptığımız Buck Boost konvertör projemizi daha da geliştirip XL6009 için yapacağız. Daha yüksek akım ve daha yüksek voltaj değerlerine ulaşacağız. Bizim için daha verimli, daha kullanışlı olacak. Hadi birlikte yapalım. Projede bu kondansatörü kullanacağım. 100 mikrofaradlık bir kondansatör işimizi görecektir. Seri direnç değeri düşük olduğu için bunu seçtim. Elimde başka daha uygun yoktu. Bobin olarak 47 mikrohenry'lik bir bobin kullanacağım ikinci bobin olarak. Ve ekstra gücü arttırmak için şok idiyotu bu şok idiyotla güçlendireceğim. Üzerindeki şok idiyotu sökeceğim. Bunların amperleri, çıkış amperleri biraz daha düşük. Bu daha yüksek. Elimde eski power supply'lardan söktüğüm bir şok idiyot bu. Elinizdeki ikinci bir bobin yoksa, daha önce de söylemiştim, power supply'lardan söktüğünüz şu bobinleri de kullanabilirsiniz. Ekstradan güç sırrına da takılmamış olur. Ama ben bunlarla yapacağım projeyi. Projenin sonunda projeye bir eklenti daha yapacağım. Öyle kullanmayacağım ama sadece göstermek için yapacağım. Ayrıca bir de eksi çıkış ekleyeceğim devreye. İsteyen o şekilde de kullanabilir. Öylelikle voltajı da yaklaşık 2 katına çıkarmış olur. Onu da projenin sonunda devamında ekleyeceğim. Sonuna kadar videoyu mutlaka izleyin. İlk önce diyodumu tamamen sökeceğim. Diyodumuzu aldık. Bu şuku diyodun kodu SB340. Eski bir power supply'dan sökmüştüm. Katodu çıkışa gelecek şekilde lehimliyorum. Diğer bobinimize kablomuzu lehimleyelim. Bobinimizin bir bacağını eksiye bağladık. Eksi noktasına, şase noktasına. Bobinimizin diğer bacağını diyotumuzun anotuna lehimleyeceğiz. Lehimimizi yaptık. Kondansatörümüzü de bobin ve diyot arasına eksi bacağını, artı bacağını da şu çıkış noktasına, diyotun eskiden anotunun olduğu noktaya lehimliyoruz. Bu nokta zaten XL6009'un anahtarlama bacağına denk geliyor. Şimdi projemizi test etme zamanı. Bakalım, daha sağlıklı test edebilmek için kablolarımızı da lehimledik. Çıkış voltajını bağlamak için voltmetreyi kullanacağım. Bu voltmetreyi 3 bacaklı hale ben getirmiştim. Videoyu izlemek isteyenler kanalında mevcut. Giriş bacağına bunu lehimliyorum. Evet, şimdi projemizi test edelim. Modülümüzün girişine uyguladığımız voltaj 20 volt. Laptop adaptöründen geliyor. Çıkışında şu anda 23 volt var. Şöyle voltajı bir yükseltmeye başlayalım.
Aslında bu entegrenin çıktığı maksimum voltaj 60 volt seviyeleri ama modül içinde 38-40 volt civarında ayarlanmış. Şu modülün içindeki dirençleri değiştirerek voltajı yükseltebilirsiniz. Ama o zaman şu çıkıştaki kondansatörleri değiştirmeniz lazım. Üzerindeki orijinal diyotunda, şok diyotunda 60 voltlara dayanamayacağını düşünüyorum. Ayarlarına bakmak lazım. Sanırım 40 volt civarında dayanıyordu. Evet, maksimum 38 volta kadar çıkıyor. Modülümüze yükseltmede bir sıkıntımız yok. Şimdi voltajımızı düşürelim. Gördüğünüz gibi giriş voltajı 20 volt. Çıkışımızı 1.2 volta kadar düşürebildik. Bir tane yük bağlayalım. Çıkışımızı arttırıp yük durumunda bir test edelim devremizi. 12.78'de yüksüz hali, yüklü hali. Çıkış voltajında herhangi bir büyük bir değişiklik yok. Geri beslemesinde de problem yok. Çıkış voltajı düşmüyor. Geri beslemesinde demek ki sıkıntı yok. Yani projemiz doğru çalışıyor. Sadece sanal bir çıkış voltajı değil. Gerçekten doğru çıkışı veriyor. Şimdi bu projeye videonun başında söylediğim ikinci eklentiyi yapalım. Bir de eksi çıkış ekleyelim bu projeye. Projeyi bir de öyle test edelim. Evet, bu proje için negatif eklentisi için bu kondansatörü 50 volt 22 mikrofarad, bu şok diyotu 100 mikrofarad 50 volt, bu kondansatör ve 47 mikrohenry'lik bu bobini kullanacağım. Yani projemizde 3 tane bobin olacak. 2 tane şok diyot ekstradan. Kondansatörümüzü artı bacağını bu kombinasyonun lehimliyoruz. Şu şekilde. Bobinimizin bir bacağını diyotumuzun anotuna lehimliyoruz. Anot bacağını kondansatörümüzün negatif bacağına, 20 mikrofaradlık kondansatörümüzün negatif bacağına lehimleyelim. Bu şekilde lehimimizi yaptık. Şöyle bacaklar birbirine yakın olsun. Şu bacağı şöyle bir eğelim. Diyotumuzun katot çıkışını eksiye lehimliyoruz. Modülümüzün eksi bacağına, şasisine yani. Çıkışına olur, girişine olur fark etmez. Komple aynı nokta zaten burası. En yakın noktaya lehimleyebilirsiniz. Çıkış kondansatörümüzü de bobin ve diyot arasına lehimleyeceğiz. Ben bir tane bacak kablo lehimledim. Bu eksi çıkış voltajımız buradan gelecek. Eksi bacağı bobine, artı bacağı da diyotumuzun çıkışına lehimliyoruz. Evet. Devremize yaptığımız eklentileri şöyle kısaca bir özet geçelim. İlk önce bir tane kondansatörü artı bacağını bobin, diyot, kondansatör grubuna ortak noktasına bağladık, lehimledik. Bu 22 mikrofarad kondansatörümüzün çıkışına şok diyotumuzu bağladık, anotunu. Aynı noktaya bobinimizi bağladık. Yine burada bir üçlü oluşturduk, üçlü ortak nokta. Diyotumuzun çıkışını, katot çıkışını eksiye lehimledik. Aynı şekilde bobinimizin çıkışını da çıkış kondansatörümüzün eksi bacağına, çıkış kondansatörümüzün eksi bacağına da diyotumuzun katot çıkışına lehimledik. Yani kondansatörümüzü artı bacağını modülümüzün eksisine lehimlemiş olduk. Şimdi projemizi test edelim bakalım. Eksi voltaj alıyor muyuz? Bizim bağlantılarını yaptık. Eksi bacağın çıkışına bir tane 1K'lık direnç bağladım. Paralel. Sebebi de
çıkış kondansatöründen dolayı voltaj senkron olarak düşmüyor. O yüzden sağlıklı çıkış voltajını sağlıklı görebilelim diye ayarladığımızda bir tane paralel bir direnç bağladım. Evet, voltajımızı verdik. Gördüğünüz gibi 21 volt burada. Burada da 21 volt. Kalibrasyonlarından birazcık değer değişiyor olabilir. Diyotların üzerindeki voltaj düşmelerinden değişiyor olabilir. Bobinin değerinden değişiyor olabilir. Yani birebir aynı değeri görmek biraz zor. Her şeyin tam değerlerde olması lazım. Ama sonuç itibariyle modülümüzden 21 volt artı ve ayrıca 21 volt eksi voltaj çıkışı alıyoruz. Peki bu gerçekten 22 tane 20 volt alıyorsak totalde 40 volt alabilir miyiz? Bu proje 40 volt çıkış verir mi? Bakalım. Eksi çıkışımızın üzerine ölçü aletimizin eksisini, artı çıkışımıza da ölçü aletimizin artısını bağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 42 volt. Daha da çıkar mıyız? Bu modülün gerçek değeri 60 volt demiştim. Şu anda bu voltmetreler 30 voltun üzerine ölçmediği için çıktı. Ölçüm dışı kaldı. Evet. 78 volt. Bobindeki içindeki direnç değerleriyle oynadığınız zaman 120 volta kadar bir çıkış voltajı alabilirsiniz. Ama tabii akımı ne olur? Buna paralel olarak akım da düşecektir. Gücü çünkü arttıramazsınız. Voltajı arttırıyorsanız akımdan feragat etmeniz lazım. Bu projeyi aynı şekilde MT3608'de de yapabilirsiniz. Ama o çok hassas bir devre. Çok ufak bir yanlışlıkla entegresini yakma şansınız var. Uyarmadı demeyin. 30 voltun altına düşünce voltajımız da görünür oldu. Giriş voltajımız 20 volttu. Giriş voltajının altına inelim. Biz eksi volt ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı aynı değerlerde eksi voltajım. Minimum kaç volta kadar iniyormuşuz? 1.2. Bu devre nerede işimize yarayabilir? Amfilerde yarayabilir. Amfi devrelerinde, amfi projelerinde beslemek için, küçük çaplı amfilerde beslemek için kullanabilirsiniz. Hem artı hem eksi voltajı çok verimli olabilir. Aklınıza gelebilecek diğer projeleri de siz düşünün. Sonuçta basit bir şekilde XL 6009'u normal voltaj değerinin 2 katına da çıkarmış olduk çıkış voltajını. Artık sizler nerede lazımsa orada kullanabilirsiniz. Eğer talep gelirse bu videonun devamında başka bir videoda bu modüle akım sınırlaması da ekleyeceğim. Benim geçmişte bununla ilgili videolarım vardı. Onlara da bakıp oradan da görebilirsiniz. Ama bu modüle de ekleyebiliriz. Ben tabi modülü böyle kullanmayacağım. Bu eksi bölümünü çıkartacağım. Çünkü çok havai oldu, zaten kullanışlı değil. Zaten eşime şu anda bana o şekilde bir devre lazım değil. Devre lazım olduğunda daha düzgün, daha doğru bir şekilde bir borda montajını yaparım. Ama basit bir şekilde projenin nasıl olduğu herhalde gözlemlenebilmiştir. Videoyu beğenirseniz yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.